Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kaydı bir kontrol ettikten sonra konuya giriyorum. Bugün bir bahçe kapısı tasarlayacağız. Araç girişi olacak. Çift kapı arka arkaya. Ve iki tarafa da açılabilecek bu. Bu şekilde bir şey tasarlayacağız bugün. Bir de tabii normal insan giriş kapısı olacak yani. Şu an başlayalım arkadaşlar. Önce kapıyı oluşturarak başlayacağım. Benim kapım 3,5 metreye 170 uzunlukta yani 170 santim 300 santim gibi bir şey olacak. Ama şunu teker geleceği için 1640 falan diyebilirim yani. Şuraya da 3000 diyelim. Ama şuradan şöyle bir profil çıkacağı için neyse bunu en son hesaplarız ya. Buraya da 1600 diyelim. 10 santim daha küçük diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu çizdim. Şöyle de arada tabii şey olacak. Pardon arkadaşlar. Kapımız 3,5 metre olacaktı. Ben bunu şimdi hatırladım. Şuraya da bir ölçü verelim. Verebiliyor muyuz? Şimdi şunu girelim arkadaşlar. 3500 bölü 3 diyelim. Buraya da 3500 bölü 3 diyelim. Tamam, şu anda şu ortalayıdan da böldük 3'e. Neden böyle böldüm? Hemen şeklimi de bir göstereyim. Yanlış yere tıkladık. Şurada arkadaşlar kapımız bu şekilde. Ben 2 bölmeli yapacağım bunu. 3-4 bölmeye ayırmak biraz gerek yok diye düşündüm. Bu şekilde bir başlayalım. Profiller komutuna geliyorum arkadaşlar. Çizimimden çıkıyorum ve buradan profil oluştur kısmına basıyorum arkadaşlar. Burada ANSI değil arkadaşlar. ISO standartlarına mı bakacağım? Dikdörtgen tüp 40'a 60 tamam. Yeni grup diyorum arkadaşlar ve şuradan profillerimi oluşturuyorum. Bu taraf 40 olunca biraz ince oldu. Acaba yan mı çevirsek ama yok, bu şekilde bir yapalım bakalım. Yeni grup diyelim. Bu ortadakileri de alalım. Şöyle bir kapıyı kontrol edelim arkadaşlar. Şuradan ve CTRL tuşuna basarak buradan ölçü al, yani iki yere tıkladığınızda bakın 60 milim yani 6 santim. Doğru şu anda. Şuradan şuraya 6 santim. Yani bir aksi bir durum yok. Şimdi arkadaşlar şu ara bölmelerini bir oluşturalım. Ona göre evirip çeviririz. Yani o bizde olan bir şey. Şimdi bu ara bölmeleri şöyle 20'ye 40'tan yapacağım arkadaşlar. Şurası 20, şurası 40 olacak. 20'nin ortası da 10 olacağı için şuraya aslında 10 olarak gideceğiz. Yani arka düzleminden bu kapının bir 10 milim bize içeride bir referans düzlemi lazım. O yüzden buna bastım ve buna bastım. Bakın 10 milim dışarıda oluşturdu. Yönü tersi, şurada 10 milimi görüyoruz. Ters çevirmeye basınca içeriye attı. Tamam, benim istediğim buydu. Şimdi şuraya geliyoruz ve sağ tıklayıp çizim diyoruz arkadaşlar. Şuradan line'ımızı alıyoruz. Buradan gelip böyle karşıya tıklıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha çizgi çiziyorum. Şöyle tamam. Bu ikisinin arasına bir 400 verelim. Neden 400 verdim? Hemen şimdi anlatayım. Benim kapımın yüksekliği yaklaşık 1600-1700 kadar. Fotoğrafa geldiğinizde hani 40 verirsem buraya 5 santim burada yani ya da 3 santim burada 3 santim burada boşluk olunca yani 43-46 gibi oluyor. 3 kere offsettiğinde 1,5 metre falan oluyor. Tabi hani eğer bu az gelirse onu çoğaltabiliriz. Şimdilik sadece şöyle bir doğrusal çizim çoğaltmaya geldik. Şunu 1'e getiriyorum arkadaşlar. Şuraya 2'ye getiriyorum. Çünkü ben y ekseninde çoğaltmak istiyorum.
Bakın ilk de bura açılmaz. Başka bir yere tıkladığınızda açılır burası. Çoğaltılacak objeleri şöyle seçeyim ben. Tamamdır. Bakın buradaki yönü de ters çevirmem gerekiyor ki aşağı doğru yapsın. Ve bunu 3 tane yapmam gerekiyor. Aşağı yukarıda 500 diyelim mesela. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şuradan şuraya bir ölçü almamız gerekiyor. Şuraya mesela 50 diyelim. Hatta şöyle 2 santimde profil çıkacak oraya. 60 desek en az 4 santim kalsa iyi. Buradan buraya da 100 değil de kaç diyebiliriz? 80 desek burada da 4 santim kalır. Buraya da 80 diyelim. Hepsinde eşit aralık olsun. Buradan buraya ne kadar kalmış? 140 kalmış. Yani bunu 420 yapınca tamam oluyor mu? ...80 kaldı. Tam şurayı 70 yapalım o zaman. Burası da 70 olacak. Yukarıda aşağıda 3 santim. Aralarda da 4'er santim bir boşluk olacak. Tamam. Bu şekilde şu an ben bunu oluşturdum arkadaşlar. Buna tamam diyorum. Profiller kısmına geliyorum. Tekrardan profil oluştur diyorum. Bu sefer buradan bakın istediğim profil yok 20-40. Bunun için bir profil kütüphanesi olması gerekiyor. Ya da hani biz kendimiz bir ara oluştururuz ya da bir hazır bulursam ben sonunda bir videosunu çekeyim. Şuradan başka bir şey seçiyorum. Herhangi bir tane bir şey seçiyorum arkadaşlar. Ve şuradan profil oluştur. Yani tıklıyorum tek tek hepsine. Şuradan da 90 derece bunu çevireyim. Çünkü istediğim gibi yapmadı. Yamuk yapmıştı. Tamam. Böyle iyi. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki profili nasıl düzeltebiliyorsunuz? Onu göstereceğim. Şu profil yani ikinci çizdiğim kısım neresi benim? Şöyle şunları bir toplayayım. Şurası benim ikinci çizdiğim kısım. Buradaki skece gelip çizimi düzenle diyorsunuz. Ve yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın profili buraya çizmiş. 30 olan yerim benim 20 olmalı. 50 olan yerim de 40 olmalı. Hatta ben şuradaki radyusu ve kalınlığı da genelde değiştiriyorum. Yani çünkü ben buna 1.10'da 2 milim falan kullanırım. Burası da 1.10'da 3 diyelim mesela. Hani öyle küçültelim kafamıza göre. Şu çizimleri bir gizleyelim. Şunu da bir gizleyelim. Bakın şimdi dışarıdan 0 oldu. Gördüğünüz gibi. Bunun arkasına da bir sac yapalım arkadaşlar. Şuradan sağ tıklayıp çizim diyorum. Şuradan şöyle kabaca bir saç çizdim arkadaşlar. Doğrusal çizim çoğaltma diyorum. Yine burayı 1 diyorum. Şurayı 3 diyorum. Çoğaltılacak objeleri geliyorum. Bunu seçiyorum. Yönü şuradan ters çeviriyorum. Ve şuradan mesela 400 diyelim. Tamam diyorum. Daha sonra şuna tıklayayım. Ve CTRL tuşuyla şuna tıklayayım. Olmadı. Seçemedik. Tam istediğim yere tıklayamadım arkadaşlar. Şuraya tıklayacağız. Şuraya tıklayacağız. Aynı doğrultuda yap diyeceğiz. Bakın bunların üçü de birbirine hizalanmış oldu. Şuradaki düzlemi de bir gizleyelim. Neyse onu az sonra gizleriz. Şimdi çizimin için, skecin içinde olduğumuz için olmadı. Sac levhaya geliyorum arkadaşlar ve taban flanş sekme diyorum. Şuna basıyorum. Şöyle 1 ya da 1.10'da 2 milim kalınlık bize yeter. Çok da ağır da olmaması gerekiyor. CTRL tuşlarıyla şunları da seçtim arkadaşlar. Bakalım oluşturacak mı? Oluşturmadı. Taban flanş sekme dedim.
Ve bir tanesini seçtim. Bakalım öyle oluşturacak mı? Yoksa 3 tane çizim varken sonucu birleştir deyince oluşturuyor mu? Evet, oluşturuyor. Tamam. Sonucu birleştire basın arkadaşlar. O şekilde oluşturun. Çok bir sorun değil. Yani üçünü bir saç gibi falan düşünecek muhtemelen. Neden böyle yaptı anlamadım tam. Şöyle desek. Neyse arkadaşlar, şöyle yapalım biz. Bunları silelim. Tamam. Şimdi şuradan taban flanş sekme diyelim. Şuradan 1 milim olarak bir oluşturalım bakalım. Yine böyle bir hata verecek mi? Vermedi. Niye böyle yaptı tam çözemedim ama olsun. Şimdi şu unsuru düzenle diyeceğim arkadaşlar. Yönü ters çevir diyeceğim. Çünkü arkasında olması lazım 1 milim tabi. Arkadaşlar bunu herhalde biz diğer skecin içinde mi oluşturmuşuz? Ha, yanlış taraftan oluşturmuşuz. Tamam, sıkıntı yok. Bunu bir silelim. Doğru taraftan oluşturalım. Yani yanlış bir şey yapmayalım. Bu arka tarafından oluşturmam gerekiyordu. Sağ tıklayıp çizim diyorum. Şu an doğru yerdeyiz değil mi? Evet. Şöyle şunun üst köşesinden, şu içeriden de olur. 1-2 milim kısa olsa da bir şey olmaz. Buraya kadar. Tamam. Sac levhaya geldim. Taban flanş sekme dedim ve sacımı oluşturuyorum şimdi. Bakalım bakın ters yönü oluşturuyor şu an. Şöyle kalınlığı bilerek kalınlaştırdım ki görün diye. Yani ters yönü oluşturuyor. Ben şuradan yön ters çevir deyip 1 milim diyeceğim. Tamam diyeceğim. Şu anda arkaya doğru sacımı oluşturdu. Hatta şöyle bu sacı biraz daha büyük yapalım bence. Çizimi düzenle diyelim. Şu noktayı silelim. Şuradaki sabitliği silelim. Şu dikdörtgeni alalım mesela. Şunun altına aynı doğrultuda diyelim. Şuradan da şuraya aynı doğrultuda diyelim. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan şu en yukarıdakine diyelim. Şöyle bir santim kısa olsun ya bizimki. Çünkü niye böyle yapıyorum? Hani ayarlaması çok zor olmasın, çok fazla uğraştırmasın diye böyle yapıyorum. Ve yine aynı şekilde o zaman şunu şu çizgiye basıp CTRL tuşuyla buraya kadar getireyim. Çakışık diyelim. Ve yine şunu şuradan akıllı ölçülendirme ile diyelim. Buradan alalım. Buraya diyelim. Bu sefer burayı 40 değil de 10 yapalım arkadaşlar. Pardon, 30 yapalım. Niye böyle yaptım? Bu yana da sadece geleceği için hani arada da boşluk olur. Zaten tam ortadan falan kaynatılır bu, sağdan da soldan da. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu 30'a çektim. ESC'ye bastık. Şimdi doğrusal çizim çoğaltma diyorum. Hatta öyle yapmayalım. Tamam, buradan çıkalım. Şu sacımız oluşsun. CTRL tuşuyla bundan bir tane alamıyoruz. Çünkü montajda değiliz. Aslında bunu ayrı ayrı parça olarak da çizebilirdim ama tek partın içinden kapıyı çıkaracağız şu an. Bunun da bir avantajı oluyor. Dezavantajı da oluyor. Ama sıkıntı yok. Yani bu şekilde de yapabiliriz. Hani sadece ayrı parça olarak çizmektense bu kapıyı tek parçadan oluşturduk. Şuradan Shift C ile burayı toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim, yani nasıl? Şurayı şöyle açıktı, bir sürü dağınıktı bura. Shift ve C tuşlarına bastığınızda böyle küçültür burayı. Daha sonra şuradan ya arkadaşlar, ben bu sacı başka bir çizimde çizip o şekilde buraya eklesem daha güzel olacak bence. Şimdi şöyle girelim, bir ölçülerine bakalım. Hani montajlı yaparak gideceğim çünkü ben böyle alıştım, böyle seviyorum. Ne kadar demiş buraya? 1176. 450'ye 1180 diyelim mesela. Tamam. Şunu sileceğim. Hatta şunu şöyle komple sileceğim arkadaşlar. 450'ye 1180.
Dosya, yeni, parça diyorum. Ön düzleme girdim, çizim dedim. Şöyle açtım. 450'ye 1180 dedim. Sac levha, taban flanş sekme. 1 milim sacımız tamam. Bakın sacımızı böyle oluşturmuş olduk. CTRL tablo tekrar ben çizimime geldim. Şimdi unsurlara gelelim arkadaşlar. Doğrusal çoğaltmaya gelelim. Unsurlar ve yüzler diyor. Buradan şunları bir seçelim. Tamam, o zaman şuradan gövdelere basarız arkadaşlar. Şu şekilde, bu şekilde hata verse gövdelere basıp siz de öyle çoğaltma işleminizi yapabilirsiniz. Gövdelere basarak seçtik. Şimdi yön doğru, tamam dursun. Buraya ne yazacak? 3500 bölü 3 diyorduk. Şuraya da 3 tane diyorduk. Yönü de arkadaşlar gelelim. Şuradan şöyle üstten dokunarak bir yeri seçelim. Tamam, istediğimiz gibi oldu mu? Tam da istediğimiz gibi uzattım onu. Evet, gördüğünüz gibi tam istediğimiz gibi oldu. Tamam diyoruz buna da. Bakın kapımızın iskeleti oluştu şu an profilden. Shift C ile tekrar burayı bir toparlayalım. Zaten topluymuş. Bu şekilde arkadaşlar iskelet oluştu. Ctrl S ile bunu kaydedelim. Önce bir masa üstüne sağ tıklayıp yeni klasör diyelim. Ve bahçe kapısı diye bir klasör açalım. Tamamdır. Buraya kapı iskelet diyelim. Şimdi bunu kapı iskelet diye kaydettik. Bunu kapattık. Parça 2'de bunu da Ctrl S ile yine aynı yere bu kapı sacı diye kaydettik. Kapattık. Dosya, yeni, montaj diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi kapı iskeleti getirelim, koyalım. Getirdik, koyduk. R tuşuna basarak şuradan şöyle tutup sürükleyip bırakma işlemiyle hızlıca bir bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunun arka tarafını, zaten bu sabit parçamız, ilk getirdiğimiz parça genelde sabit parça olur. Buraya CTRL tuşlara basarak sabitle diyorum. Çakışık yapıyorum. Ondan sonra burayla burayı aralarındaki mesafeyi 20 diyorum arkadaşlar. 2 santim boşluk olsun. Çok sorun değil. Bakın 20 deyince ama burada bayağı az yer bıraktı. Şöyle onu biz bir 10'a çekelim ya da 15'e çekelim. Ve bence bunu biraz kısaltmalıyız arkadaşlar. Niye? Çünkü buradaki profil 40 geliyor. Onlar da 40 geliyor. Tamam ya, sorun değil. Böyle dursun o zaman. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya şöyle tıkladık. Buraya böyle tıkladık. Daha ikisini seçtim. CTRL tuşuna basarak. Tekrar yine CTRL tuşuna basarak bunun alt tarafını ve bu sacın alt tarafına tıkladığımda bakın ortala gibi bir şey çıkıyor. Tamam diyoruz. Bu sacı bunu ortaladı. Gördünüz mü? Üstten sadece bir kaynak atacak kadar yer var zaten. Bu şekilde arkadaşlar bu sacımızı böyle oluşturduk. Şimdi doğrusal bileşen çoğaltma diyor. Yön soruyor bize. Yön 1 burası. Yön 2 de şurası aşağı doğru. Çoğaltacak bileşenleri de sacımızı seçtik. Şuraya 3 dedik. Buraya da 3500 bölü 3 dedik. Tamam, burası tamam. Şimdi şuraya ne diyoruz? Buraya da 3 diyoruz. Burada yönü ters çeviriyoruz. Buna tamam dedikten sonra arkadaşlar en alttaki ile şuraya bir çakışık dersek bakalım ne olacak. Tamam, vermedi. Şu yerel çoğaltmayı düzenlememiz lazım arkadaşlar. O zaman bunu biz ne diyeceğiz buraya? 500 dediğimizde nasıl oluyordu?
Tamam, zaten tam 500 yapmışız arkadaşlar bunu da. Tamam diyoruz. 500 olarak da bunu şey yaptığımızda ölçüsü çıktı. Ve şu şekilde kapım oluştu benim. Şimdi şöyle bir bakalım. Dıştan dış bizim muhtemelen biraz daha büyük gelecek. Bakın 3540. 4 santim daha büyük normal benim 3500 ölçümden. Bunun bize bir sıkıntısı olur mu olmaz mı? Olabilir. Kapılarım ben tam 3.50 yapmak istiyordum. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle şu kapı iskelete bir gireceğiz arkadaşlar içine. Ve şurada ilk çizimdeki şu 3500'ü eksi 40 diyeceğim. Buraya da eksi 40 diyeceğim. Buna eksi 40 dememe gerek yok. Zaten 170 boy olacaktı. Hani ben tekeri falan hesaplayarak o şekilde yapmıştım. Tamam, bunu şu şekilde yaptık. Şimdi bakın bunlarda oynama oldu. Niye? Çünkü şurası böyle olmaması gerekiyordu. O zaman ne olacaktı? 3540 bölü bölü 3 olmalıydı. Tamam, şu anda yenile dediğimizde bakalım nasıl olacak. Olmadı yine. Neden böyle oldu? Şuradan şura 3460, pardon 3540 değil 3460 yapacaktık. 3460 bölü 3 dediğimizde nasıl olacak bakalım. Yine olmadı. Neden böyle oldu? Şuraya gireceğiz arkadaşlar çoğaltmaya. 3460 bölü 3 dediğimizde oldu mu? Olmadı. Pardon arkadaşlar, hata şuradan kaynaklı. Şu ilk çizimdeki çizime gireceğiz arkadaşlar. Ve şurada bakın buralar bu şekildeydi ya. Buraya şöyle diyeceğiz. 3460 bölü 3 diyeceğiz. Buraya da 3460 bölü 3 diyeceğiz. Tamam dedikten sonra şu anda düzelmiş olması lazım. Evet, aynen. Tamamdır. Şu an düzeldi. CTRL-S ile kaydettim. CTRL-Tab dedim. Ve bakın arkadaşlar buradaki saclar da tabi değişti. Buradaki yerel çoğaltmaya da geliyorum buraya. 3460 bölü 3 diyorum. Üst tarafa tamam diyorum. Saclarımı da tabi mecburen kısaltacağım. 1180 olanı 1160 yapıyoruz arkadaşlar. Bir iki sandık kısalttık. Yenile diyoruz. CTRL Tab diyorum. Bir daha gösterme. Evet. Yenile diyorum. Yine saclarda biraz binme var. Bu sacı ben bir 10-15 milim daha kısaltayım. 1150 diyelim. Yenile diyorum. CTRL Tab'la geldim. Tamam, 1150 deyince kurtardı arkadaşlar. Tamam, her taraftan da kurtardı. İstediğimiz şekilde oldu. Ama yine bir 5 milim daha kısaltalım da. 1142 diyeyim hatta. 8 milim daha kısalttık. Sağdan soldan boşluğum olsun. Kaynaklayıp rahat çalışmak adına. Şuradaki uzaklığı bir 25 dediğimizde çok daha düzgün olacak herhalde. Tamam. Bence güzel oldu şu an. Tamamdır. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde şu an mesela bahçe kapımız oluştu. CTRL-S diyorum. Bunu tümünü kaydet diyorum. Ve bahçe kapısı 350 cm diyorum. Tamam. Bakın tekrar dıştan buna basıyorsunuz. CTRL tuşuyla gelip buna tıklıyorsunuz. Ve şurada 3500 mm olarak yazıyor zaten. Tamam, bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Hemen diğer parçalara geçeceğiz. Birazcık duraklıyoruz, mola. Arkadaşlar şimdi şöyle bir düşündüm. Bu 40 şu şekilde 60 milim olarak çalışmak bize biraz sıkıntı çıkarabilir rayların üzerinde falan. O yüzden ben şurayı bir yan çevireceğim. Yani 60 olan kısım burada görünsün. Şura tam ters görünsün diye. O şekilde bir yeniden çalışalım hemen. Şu ilk baştaki şu dikdörtgen yani profil kısmına giriyoruz. Şuraya giriyoruz ve aşağı gelip şunu 90 derece diyoruz. Onaylıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde buraya gelip
şuna gelip aşağı doğru geliyoruz ve 90 derece diyoruz. Tamam diyoruz. Şu çizim 3'te bir sorun oldu. Şuradan öteye gitti tabi doğal olarak. Çizim düzlemini düzenle diyoruz ve şurayı şöyle seçiyoruz. Yok. ESC dedim arkadaşlar. Şimdi şu düzlem 2 var ya. Onu iptal edip şuraya bir düzlem getirmem gerekiyor sadece. Referans geometrisi düzlem dedim. Şuraya geldim. Ve yine 10 milimi şunu ters çevirme öteleme olarak tamam dedim. Bakın bu düzlemin adı düzlem 4 oldu. Düzlem 4'ü şuradan şöyle tutup yukarı doğru çekiyoruz. Tamam. Şuna da gelip çizim düzlemini düzenle deyip şuradan şöyle düzlem 4'ü seçiyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bakın şeyim toparlandı benim. Sadece şu çizimini içine gireceğiz. Çizimi düzenle diyeceğiz. Şunu şuradan arkadaşlar delete ile sileceğiz. Sadece bunu buradan geleceğiz. Şu yukarının içinden 70 yapacağız. Şuradan bir 70 diyelim. Tamam. Şu an tamam. Şimdi arkadaşlar başka değişen ne var? Şunlarda bir değişim olacak tabi. Şu çizim 1'e gelelim. Bir çizimi düzenle diyelim. Tamam. Burada bir anormal bir durum yok. Şuradaki çizimi bir düzenle diyelim. Bu da değil zaten. Burayla bir işimiz yok. Şu çizim 3'ü düzenle diyeceğiz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle şuradaki çakışı sileceğiz arkadaşlar. Ve şuraya getireceğiz. Şunu da aynı şekilde sileceğiz. Ve bu içeri getireceğiz. Şunları da aynı şekilde yapabiliriz. Tamam, şu an her şey düzeldi. Sadece bir sacımızı yenilememiz gerekecek. Hani ya müşteriden tabi müşterinin isteği çok önemli arkadaşlar. O yüzden hani her şeyi kafamıza göre yapma gibi bir şansımız yok. Yani müşteri ne isterse nasıl isterse ona göre revize etmeniz gerekecek işinizi. Bunu da göstermek iyi oldu bence bir yerde. Şimdi şu sadece bence şu yerel çoğaltmayı direkt iptal edelim. Sacın şu anki durumu fena değil gibi. Sadece ölçülere göre çoğaltma yapacağız o zaman. Sağa sola oynuyor bir tek. Tamam, onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu şuradan tıklayalım. Böyle tıklayalım. Aynı şekilde şuradan ve şuradan tıklayıp şu şekilde genişletlediğimizde tamamdır. Doğrusal bileşen çoğaltma dedik. Buna bastık. Pardon, yön diyormuş. Şuraya delete diyoruz. Yönü şuradan şöyle seçelim. Yön 2'yi de şuradan şöyle seçelim. Yukarı doğru. Ve çoğaltacak bileşeni de şuradan şöyle seçelim. Şunu da şöyle ters çevirelim. Şunu da şöyle ters çevirelim. Şunu ters çevirmesini kaldıralım. Tamam arkadaşlar, bence olmuş gibi. Şimdi bir kontrolümüzü de sağlayalım. Yanlış bir şey olmasın. Evet, komşumuzda bir inşaat işleri var. O yüzden sesler için kusura da bakmayın. Hepinizden özür diliyorum tekrar. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla hani aksi bir şey kalmadı. Kapımız şu şekilde oluştu arkadaşlar. 60'lık kısım burada. İçeridekiler 40. Şurası 60. Bu şekilde bence şu an gayet her şey yolunda. Güzel görünüyor.
Tamam, böyle kaydediyorum. CTRL-S ile bir daha kaydettim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir tekrar ben müşterime resmini atayım. Bakalım ne diyecek kapıya. Hani olur mu olmaz mı, şurayı uzat, burayı kısalt gibi. Şuradan hatta dosya, montajdan teknik resim yap diyelim. A4'e koyalım. Çalışma sayfasını göster demeye gerek yok. Standart olmayanları da göstersin. A4 yataya koyalım biz bunu. Tamam dedik. Şöyle ön tarafın resmini koyduk. Buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle özel ölçek diyoruz. 1/5 diyelim mesela. Çok büyük oldu. 1/10 diyelim. 1/15 diyelim. Yansıtılmış görünüm diyelim. Şöyle yapalım. Daha sonra buna tıklayıp yansıtılmış görünüm deyip şöyle yapalım arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptım? Pardon. Şöyle şurayı alsak. Tamam. Bakın şimdi şurada sadece arkada olan taraf gelmişti. Ya şuradan tekrar arka görünüşü da alabilirdiniz ama öyle yansıtılmış görünmüş diye ben getirdim onu kendime. Detaylandırmaya geldik. Akıllı ölçülendirme dedik. Şöyle şurayı gösteriyoruz. Bakın bura 3520 olmuş. Tabi bu bize bir sıkıntı çıkarır mı? Çıkarır. Burası da 1660 olmuş. Bunu ben yeniden bir güncelleyeyim arkadaşlar hemen. Şuraya gelip kayda kontrol edelim. Tamam, çalışıyor hala. Şimdi şurayı ilk baştaki çizimimize arkadaşlar 20 milim kısaltacağız. Yani 3440 diyeceğiz. O zaman buraya da çift tıklayacağız. 3440/3 diyeceğiz. Buraya da 3440/3 diyeceğiz. Kaydettik. Şimdi şu parçaları düzenleyeceğiz. Burayı da düzenle diyorum. Burada 3440/3 diyorum. Tamam diyorum. Şimdi arkadaşlar şu çizimi de bir düzenleyelim. Bakın şuralar içeride kalmış. Niye öyle oldu? Çünkü buraya sabitlememişiz. Şurayla şuraya çakışık diyorum. Tamam diyorum. Tamam, şu anda herhalde düzeldi yine her şey. CTRL tabla geldik buraya arkadaşlar. Saçlarımızda bir aksilik var mı? Yok. Saçlarda herhangi bir oynama olmamış. 1 santim bizi kurtarmış yani. Ama bir yenile diyelim. Yine de kontrol edelim. Evet, yine bir sıkıntımız yok. CTRL tablo buradan geldik. Teknik resmimize tekrar gelelim. Evet, 3500'e 1660 olarak burayı almış olduk. Şuradan kapının derinliğini de bir gösterelim. Derinlik de şuradan 4 santim olacak. Ölçülerimiz milimetre olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Şu içeriden de birkaç detay verelim. Şuraya arkadaşlar şöyle çok virgül yazmasını istemiyorsanız eğer üstüne böyle üstüne tıkladığınızda bu sola gelen de şurada hiçbiri derseniz burası böyle düzelir arkadaşlar. Bunu şimdi ben bir fotoğrafını müşterime göndereyim.
Ona göre tekrardan görüşelim arkadaşlar. Videoyu burada bir durdurayım ben. İlk bölümü olsun burası. Çünkü çok uzun olacak yoksa. Hani hem yüklemesi zor olacak, hem yüklemesi uzun olacak, hem izlemesi belki sıkıcı olacak. Bunu burada bitirelim. Daha sonra ikinci videoyla da devam ederiz. Diğer parçaların çizimiyle. Ya da tek seferde uzun olsa bilmiyorum nasıl olur. Böyle de çok yarımda kaldık. Sadece böyle ufak bir kapı. En iyisi biz yine bitirelim arkadaşlar. Çok uzun olursa artık montaj yapacağız. O şekilde devam edeceğiz. Hemen ben gönderip geliyorum. Evet dostlar, şimdi devam edeceğiz çizimimize. Şu yan tarafları 40'a 80'e falan çevirdik. Yani onları göstermedim. Çünkü sürekli revize oldu. Zaten çizimini bildiniz. Nasıl olacağını öğrendiniz. Ona göre isteyen olsa kendisi yapar. Şimdi buradan sonrasına devam edelim. Bunların altına teker olması gerekiyor tabi. Ama hani tekeri çizer miyim, çizmez miyim, öylesine bir şey mi yaparım, ona tam emin değilim. Videonun uzunluğuna göre bakacağız artık. Yukarıdan aşağı yüksekliği 160 santime düşürdük. Sağdan sola da tam 3,5 metre. Şu şekilde orta araları biraz açtık. Böyle fotoğrafımıza iyice benzedi müşterinin istediği şekli. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kapıdan 2 tane olacak bizim çalışır sistemimizde. Bunu kaydettik tekrardan ve kapattık. Şu arka plandakileri de kaydedelim, bir kapatalım. Şu yanlış olmasın da sonradan başka bir şey kaydettiysek sıkıntı çıkabilir. Tamam. Doğru. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey yapalım? Şöyle elimdeki ölçüleri bir kontrol edeyim. Şimdi 2 tane ray olacak ve 2 kapı arka arkaya çalışacak. Bizdeki sistem böyle olmalı. Bir parça çizelim o zaman. Şöyle bir benim rayım olmalı bir kere. Benim rayım toplamda 770 olmalı. ...770 santim olacaktı. Yani 7700 milimetre yapalım. Daha sonra bunu güncelleyebiliriz istesek. Profillere geliyoruz arkadaşlar. Profil oluştur diyoruz. Bakalım L köşebent falan var mı? Şeyi merak ediyorum. Bir köşebent falan var mı? Onu seçebiliyor muyum acaba direkt diye de. Yoksa kendimiz de çizebiliriz bir köşebent. T değil V ya da U olması gerekir bizimki için. Nasılmış bakalım. Tamam, istediğim L bu şekilde olacak. Ama bunun eşit olanı olmalı bize. Mesela şu 3'e 3'e 0,5 diyelim. Sanırım bu işimizi görür bizim. Tamam. Şimdi şöyle bunun bir de şuradan şeyini düzeltelim biz. Skeç'i düzenle diyelim. Bakın 76 20 geliyor. Benim hani burası kaç gelmeli? 40'lık falan köşebent kullanırız biz muhtemelen. Şuraya da 40 diyelim. 40'lık köşebentin kalınlığı da tahminimce 5-6 milim falandır yani. 6 milim izin vermedi çünkü şurası 6.36.
7 milim diyelim. Şuraya da 7 diyelim hadi. Şunları biraz düşürelim 2'ye. Şunları da tekrardan 5'e falan düşürelim. Tamam, sanırım bu şekilde bir şey benim işimi görür. Tekerlek bunun üzerinde çalışacak şu şekilde. Şurada ilerleyecek. İki seçeneğimiz var. Birisi NPU'yu ters bir şekilde koyup üzerine yani aşağı U kısmı aşağı basacak şekilde koyup üzerine de transmisyon geçirmek, 16'lık falan bir transmisyon. Diğer seçenek de hiç onunla uğraşmadan bu şekilde uğraşmak. Bununla bir deneyelim istedim. Bu şekilde bir çözümümüzü tamamlayalım. Bakalım nereye doğru gidecek, nasıl olacak. Bunda CTRL diyelim. Yani kaydet. Ray diye kaydettim onu. Şimdi rayımız oluştu. Dosya yeni. Montaj diyorum arkadaşlar. Rayı böyle getirdik, koyduk. Sağ tıklayıp 100 diyorum buna arkadaşlar ve şöyle çeviriyorum. CTRL diyelim. Yanlış. Şimdi şunun ön düzlemiyle bunun ön düzlemini bir çakıştıralım bakalım. Yerde bir yanlışlık yaptık herhalde. Ha. Şunları bir silelim arkadaşlar. Ön düzlemle ön düzlem diyelim. Çakışık diyelim. Üst düzlemle üst düzlem deyip çakışık diyelim. Bakalım sağ düzlemde de sağ düzlem diyebileceğiz mi daha sonra? Tamam, diyebildik yani. Olması gereken buydu zaten. Tamam, şimdi bakın arkadaşlar, şu şekilde çalışacak bizim sistemimiz burada. Yani şöyle yere sabit olması gerekiyor. Hatta şöyle bir yer çizelim biz. Bizim ölçülerimiz toplamda 16 metreye yakındı. Şöyle bir tekrar şuradan bir kağıtlarımdan kontrol edeyim. ...20 metre yapalım, yani çok sorun değil. Şurayı da 2000 diyelim. 2 metre de orası olsun. Eksi üzerinde kat oluştur. Şöyle bir 30 santimlik olsun. 300 diyeceğiz yani. Tamam. Sağ tıklıyorum, çizim diyorum. Ve şuradan şöyle ...770, 150 daha. Şu şekilde yapacağız. Tam buraya tekrar burayı yükselteceğiz. Bir 30 santim kadar daha duvar olacak burada. Tamam. Şu şekilde hani
Bize örnek olması açısından şey yaptık. Ama şu duvarı biraz daha içeri doğru da uzatabiliriz. Bu 2000 dediğimiz yeri 10.000 yapalım. 100.000 yaptık. Biraz fazla oldu sanki çünkü. Değil mi? Evet, bir tık fazla olmuş. Zemin yazıyoruz buraya da. Şimdi CTRL ile bunu kaydedeyim. Bunu kapatayım. Şurayı da kapatayım. Bunu kaydetme diyeceğim. Çünkü yeni bir montaj açacağım. Rayı kaydettik. Dosya yeni montaj diyelim ve montajımızı açalım arkadaşlar. Şuradan zeminimi getirdim. Şöyle koydum. Tamam. Zeminimizi getirdik koyduk. R'ye bastım arkadaşlar ve rayımı getirdim şimdi. Kaynaklanmış olarak diyelim. Şimdi şu tarafta olacak. Şuraya bir çakışık diyelim arkadaşlar. Teğet diyebildik yani. Aynı şekilde şuraya da bir teğet diyeceğim. Tamam. Bakalım istediğimiz şekil oluşmuş mu? Evet dostlarım, şimdi bunu bu şekilde buraya yaymıştık ya da getirmiştik, öyle söyleyeyim. Yalnız bu bunun içine gömülmüş. Şu montaj ilişkilerini bir daha bir düzenleyelim biz. Ya da şöyle yapalım. Tamam, şurayla şura arasına bir açı tanımlayalım. O da 45 derece olması gerekiyor tahminimce. Olmadı. Kaç dereceymiş normalde? 38 dereceymiş. Şunları bir silelim bence önce. Şurayla şura arasına şöyle bir açı deyip 45 derece diyelim. Şurayla şura arasına da aynı şekilde açı deyip 45 derece, 135 derece zaten doğru. Şimdi şöyle muhtemelen biz bunu çizerken belki boyunda bir yanlışlık yapmış olabiliriz ama sıkıntı yok. Şuradan şimdi şöyle bir daha deneyelim. Teğet diyelim. Tamam, şu an herhalde oldu gibi arkadaşlar. Şunu şimdi biraz yan çevireceğiz. Şu ikinci açıyı silelim. Zaten oraya 45 derece verince bir daha sıkıntı olmuyor muhtemelen. Şu parçayı aç diyelim. Daha sonra arkadaşlar şuraya bir referans geometrisi oluşturmaya çalışalım. Şunu desek, bir de şunu desek tam ortalarını oluşturuyor mu? Mükemmel. Tamam. İstediğim zaten buydu. CTRL tabla geldim buraya. Şuraya tıkladım arkadaşlar ve şu düzlem 2'ye tıkladım. CTRL şuraya. Sonra buna tıkladım. Paralel dedim arkadaşlar. Yapmadı bu ilişkiyi. Şimdi şu muhtemelen şuradaki açı verdiğimiz için olmuyor. Şunu bir silelim arkadaşlar. Şunu da bir silelim. Tamam, şimdi ben şöyle tekrar diyeyim. Şurayla şuraya CTRL tuşlarıyla basıp aralarındaki uzaklık diyorum. Mesela bir 10 santim ileriden olmuş olsun. Şuradan da yön ters çeviriyorum.
Tamam, ha, içeriye götürdü. Sıkıntı yok. Şurayla da şuraya bir teğet ilişkisini tekrar verelim. Sanırım bu sefer daha düzgün oldu. Ama içeriden. Şimdi şu montaj ilişkisine gelelim. Teğet diyelim. Unsuru düzenle diyelim. Şöyle bir ters çevirelim. Yukarıya aldı şöyle. Tamamdır. Şunu da şuradan çıkaralım. Şuradan şuraya 1,5 metre kadar bir bırakalım. Ya da şu baştan başlatalım. Daha rahat olur. Özür diliyorum öksürük için. Biraz hastayım. Şu şekilde arkadaşlar, sanırım şu an rayımız oldu. Burada da düz giriş kapısı olacak zaten. Şu an için burası tamam. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraydan bir tane daha göndermemiz gerekiyor buraya. Şurası diyelim. Şuraya da 2 diyelim. Aralarına da bir 10 santim falan verelim ya. Çok fazla vermeye gerek yok. Onu da tekrar düzenleyeceğiz. Çoğaltılacak objeleri de seçtik böyle. Hatta 10 santimden de kısa olacak. Dip dibe olur ikisi. Şöyle 60 falan olur muhtemelen. Şu şekilde olur. İki kapı da bu kadar yakın çalışırsa sıkıntı çıkabilir. En azından bir 85-90 diyelim o zaman ya. Şimdi arkadaşlar CTRL-S ile bunu bir kaydediyorum. Ana montaj diye kaydettim. R tuşuma basıyorum arkadaşlar. Ve şu bahçe kapısını buraya alıyorum R tuşuna bastıktan sonra sürükleyerek. Şurada arka tarafım. Şöyle önü çeviriyorum. Şöyle geldik arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya gel. Hatta şöyle yapalım. Bakın şimdi bir şuraya tıklıyorum. Bir şuraya tıklıyorum. Bir de şurada düzlem 2'ye tıklıyorum CTRL tuşlarıyla. Olmadı. Şimdi arkadaşlar düzlem 2'ye tıkladık. CTRL tuşuyla bir buna bastık. Bir de çevirdik CTRL tuşuyla yine aynı şekilde buraya bastık. Bıraktık. Şu şekilde simetrik diyor. Simetrik yaptık. Evet, istediğimiz yere getirdi. Daha sonra şurayla şuranın arasına da muhtemelen teker yerden bir 10 santim yükseklikte olacağı için şöyle bir 100 yazıyorum. Teker buraya koymadığım için şu an hani havada gibi duruyor ama koymaya çok da sorun yok. Yani koyarız koymayız, bu bizde olan bir şey. Şimdi arkadaşlar şuradan görünümlerden organiğe bir girelim. Ya da stone'a girelim belki. Şuradan daha iyi bulacağız biz ya. Şurada Concentrate diyor. Biraz daha belirgin bir renk yapsak daha iyi olacak. Bakalım diğerlerine de. Tamam, şöyle olsun. Çok sorun değil. En azından parlak bir renk olduğu için yani birbirinden ayırt etmek biraz daha kolay oluyor. Şu şekilde. Şimdi bu kapıdan şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şununla şuna CTRL tuşlarıyla basıp uzaklığı sınırlaya basacağız arkadaşlar. Ve şuradan minimum olan uzaklığa 0 yazacağız. Maksimum sorun değil. Onu yani 15.000 diyeyim de maksimumunu da şuradan ayarlayacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar bir tane de buradan CTRL tuşuyla buna basarak şuraya geliyorum, tıklıyorum ve şurada yine uzaklığı sınırla diyorum. Minimumu 0 diyorum. Maksimumu yine 15.000 diyorum. Çok sorun değil maksimum benim için. Çünkü ikisi de bir taraftan sınırlayacak.
Bu şekilde bu kapı en fazla buraya kadar gelecek. En fazla da buradan buraya kadar açılacak. Kusura bakmayın tekrardan bunlar için. Şimdi CTRL tuşuna basarak buradan bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Şimdi ve bunu da aynı şekilde burayla bura arasındaki mesafeye 80 demiştik sanırım. Daha sonra şununla şuna çakışık diyoruz. Yine aynı şekilde şurayla şura arasındaki uzaklığı sınırlaya giriyoruz. Şurası 15.000 diyeyim. Öylesine diyorum bu arada onu sadece. Çok bir sorun yok o konuda. Yine burayla bura arasındaki uzaklığı sınırla diyorum. 15.000 diyorum. Bunu da 0 yaptık. Tamam. Şu anda tamam arkadaşlar. Bu şekilde bizim iki kapımızı da çalışacağı hale getirdik. Tamam. İki kapımız da gidiyor, geliyor. Şu anlık bir sorun yok. Şimdi buraya bir babaları çizmemiz gerekiyor. Yani baba dediğimizde kapının ileri geri düşmesini engelleyecek olan ve üzerinde makara olacak olan sistem. Şuradan bir çizimimi alayım. Şimdi ilk baba 30 santim. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Muhtemelen çok kısa ben bir örneklerine bakayım. Ya bu profilden oluyor genelde arkadaşlar. Bizimki de profilden olacak. O konuda zaten bir başka bir seçeneğimiz olmaz ama hiçbir zaman bizim babalardan çıkmadan kapılarımızın hareket etmesi gerekiyor. Zaten bunu hesaplayarak yaptık çizimleri ama yine de aksilik olmasın diye tekrar bir kontrol ediyorum. Dosya yeni parça diyorum. Şu şekilde. Ön düzleme çizim diyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım bu sefer. Ön düzlemde değil profillere gelelim. 3 boyutlu çizim diyelim. Şuradan şöyle bir bakın mesela şunları ben z ekseninde istiyorum. CTRL tuşlarıyla ikisine basıyorum. Şuradan z ekseninde diyorum. Tamam. Şu ikisine de tıklıyorum. Y ekseninde diyorum. Ondan sonra şuna da tıklıyorum ve x ekseninde diyorum. Şu ikisine tıklıyorum. Eşit diyorum. Yine L'ye basarak line alıyorum ve şuradan şöyle şu çizgilerimi çiziyorum. Bunlar da Z boyunca. CTRL Z diyorum. Bunlar Y boyunca olacaktı. Aynen. Şimdi şöyle bunlara eşit diyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir 300 diyelim. Buraya da aynı şekilde 300 diyelim. Şu yüksekliklere de arkadaşlar 160 kapılara yaptık. 10 santim yakın teker olsa en azından 180'e yakın, yani 1800'e yakın bir ölçü dememiz gerekir. Şimdi çizimden bir çıkalım arkadaşlar. Profil oluştur diyelim. Şuradan tekrar ISO'daydı herhalde bizim standartlarımız.
Bu sefer kare tüp diyelim. 40'a 40'tan yapalım bunları. Şunu bir iptal edelim arkadaşlar. Çünkü şöyle biz üstten başlarsak daha düzgün bize sonuç verebilir. Şu üstü bir yapalım. Daha sonra da yeni grup diyelim. Şöyle aşağı doğru uzatalım bunları. Tamam, bu şekilde tamamdır. Dosya farklı kaydet diyoruz. 30cm baba diyoruz. Kaydettik. CTRL tab'la bastım arkadaşlar. R tuşuma bastım. 30 santim babayı böyle getirdim, koydum. SC'ye bastığım için koymadı arkadaşlar. Kaynaklanmış olarak diyeyim. Şu içteki çizgileri bir gizle diyelim ve o benim hiç hoşuma gitmez. Şunu da şöyle biraz yan yatıralım. Şurayı da şöyle şuraya getirelim. Çakışık diyelim. Şurayı da böyle, buraya da böyle çakışık diyoruz arkadaşlar. Tam şu anda getirdik. Ama şöyle bir durumumuz var. Şuradaki rayımızın düzlem 2 ile şuranın arasındaki mesafe şu anda bakın 100 santim, 150 santim olmalıydı. O yüzden şimdi şuradaki ben şeyi değiştireceğim. Ray ve zemin arasındaki şu mesafeyi 150 yapacağız arkadaşlar. Bunu yapınca her şeyin otomatik düzelmesi lazım ama inşallah bir aksilik olmamıştır. Tamam, şu an şimdi 150 yaptığımızda tabi sıkıntı oluyor. CTRL Z edeceğiz. Niye? Bizde iki kapı var. Tam ortaya alamayız bunu. Unsuru düzenle diyorum. Tekrardan ben bunu 100'e çekiyorum arkadaşlar. Mantıklı olan böyle sanırım. 100 değilse de 120 falan. Şöyle daha net anlarız. Şu bizim ikinci rayımız nerede? Şu rayla şunun düzlem ikisiyle şuranın arasındaki uzaklık 150'ymiş arkadaşlar. Yani 125 yapmamız gerekiyormuş tam orta yapmak için. Tekrardan şuradaki montaj ilişkilerine geldim. Şu uzaklığa tıkladım. Zaten bu montaj sırasında biraz daha ayarlanır muhtemelen. Bunu 125'e getirdim ve tamam dedim arkadaşlar. Bu şekilde şu anda tamam, gayet güzel oldu. Evet, kapılar da yerli yerinde. Her şey yolunda. Şu an sıkıntı yok. Şimdi bu babadan bir tane daha kopyalamamız gerekiyor. O da nereye arkadaşlar? 315 santim ileriye. Doğrusal bileşen çoğaltma diyorum. Bakın şu yöne tıklıyorum. Şuraya 3150 diyorum. Çoğaltılacak bileşeni de şöyle tıklayıp seçiyorum. Ters yöne attı. Şuradan yönü çeviriyorum. ...315, 315, 630 yapar. 30, 60, 690, 20'den 710. Şimdi niye böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereceğim şimdi. Bunu tabi ölçüsünü biraz daha net ayarlayabiliriz şu an. Öylesine çalışıyoruz. Bakın şuradayken bu baba ikisine de gelmek zorunda. Yani bu baba iki kapıyı da tutmak zorunda. Ya da bu kapı buradan böyle şu en sona kadar gittiğinde bu baba ikisini de tutmak zorunda. Yani şu şekilde 7.70 olunca benim tam istediğim gibi olmuyor. Şu 315'i biraz değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu en azından şu ortadaki baba bunu sürekli tutmalı. Şuraya kadar geldiğinde mesela en fazla buraya kadar gelebilmeli ya da bu kapı. Ben bunu bir görüşeyim. Tekrar hemen videoya dönelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar 3,5 yazıyormuş. Ben onu 315 okumuşum. O yüzden böyle bir sıkıntı olmuş. Şimdi onu hemen düzeltelim. Şu zaten yerel çoğaltma 2. Şuraya geldik. 3500 dedik. Tamam, şimdi yenileyelim. Bakalım tekrar nasıl olacak bu sefer. Şimdi en bu tarafa geldiğinde diğer kapıya girmiş oluyor zaten. Diğer babaya girmiş oluyor. Böyle geldik. Evet dostlarım, akşamdan sonra devam edemedik. Öbür sabah şu an işe devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde şu kapılarımızı oluşturduk. Şuraya son babayı da yapalım. Ve daha sonra görelim hani bunun nasıl olduğunu. Bu aradaki açıklık tam 3,5 olunca ikisinin arasındaki mesafe herhalde 3,5 olacaktı. Biz daha kısa yaptık. Şuradan şuraya 3,5 dediler bize. Şuradan şuraya bizim şu an 3160 şeklinde. Şu yerel çoğaltma 3500 diye düzeltmiş miydik? Düzeltmiştik. Artı 300 diyeceğiz buraya, yani 3800 olacak. Niye? Şu 30 santim yapmıştık şunu. Şimdi böyle yapınca arkadaşlar şöyle bu kapıyı 3,5 metre yaparsak biz muhtemelen sorun yaşayacağız. Şöyleyken sadece ortada kalacak. Bunu da bir müşteriye bildireyim. Geleyim ben hemen, ona göre devam edelim. Arkadaşlar şimdi görüştüm. Bu kapıları 3,80 yapmam gerekiyor da 3,75 gibi bir şey. Ama ben hani 3,70 olacağına 3,80 olsun. Dayandığında böyle şu karşıya kadar kapalı olsun istiyorum. Çünkü en sağa ya da en sola dibe kadar geldiğinde şu karşıya da sıfır kalsın yani kapılar. O yüzden hemen ben bu kapıları bir düzenleyip geliyorum arkadaşlar. Daha fazla bunu göstermek istemiyorum size. Çünkü hani gireceğim, uzatacağım. Yani aynı şeyi birkaç kere yaptım zaten bu videoda bile. İyice video uzamasın. Ben hemen halledip geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi görüştük. Kapıları 3,80 ölçüsüne çektim arkadaşlar. Çünkü 3,80 yapınca bunu bu tarafa gelince hani burada kapı kalıyor. Hatta şöyle bir 10 santim falan bile daha uzatsak belki daha da iyi olabilir de. Neyse, olmazsa şunu bence bunu bir 5 santim daha uzatalım. Hiçbir türlü bu iki raydan da çıkmasın yani. Çünkü şuradayken buradan çıkmış oluyor. Yine bir 5-6 santim uzatmak bizim için daha iyi olabilir ya. 10 santim daha uzatalım biz bunu. Şimdi 10 santim uzatınca da şuradan en baştayken sorun çıkabilir. Şuradayken bakalım ne kadar kalıyormuş şurayla şura arasında. Şurayla şura arasında 85 santim falan uzanabilir belki. Telefona bakıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar, bu da malzeme ile ilgili bir telefonda, o yüzden açmak zorunda kaldım. Biz bu kapıyı yani 5'er santim daha uzatsak herhalde benim için daha iyi olacak ama olmazsa şu babayı biraz getiririz ya, birkaç santim. Herhalde çok sorun olacağını ben sanmıyorum. Herhalde dediğim gibi yapsam daha iyi olacak. Tekerlerinde olduğu yere muhtemelen biz sıfır olacak şekilde bir stoper gibi bir şey yaparız. Bu şekilde bence güzel oldu arkadaşlar ya, böyle devam edelim. Tamam. Şu şuradan çıkmasın ya. Ben 5'er santim daha uzatacağım bunu arkadaşlarım. Çünkü buraya geldiğinde buradan çıkmaması lazım. 30 buradan 0 olduğunda en azından bir 5 santim daha olacak ki. Ya da bu ortadaki babayı
40'a çekeceğiz. Öyle bir şey olacak. Kapı böyle olsun. Olmasa biz babanın yerini ayarlarız arkadaşlar. Bakın baba zaten şöyle durduğunda şuradan sıfırdan olduğunda gördüğünüz gibi burası içeride, yani şöyle bu babayı birazcık daha bu tarafa alma şansım var benim. Öyle bir şey yaparız. 3,5 olmaz. 3,48 olur aralık. 3,45 olur. İşte 2-3 santim içeri alırız. Tamam, bu şekilde devam edeceğiz o zaman. Bir de şunu merak ettim ben. Buradan burası şu anda kaç? 3,5 değil mi? 3460'mış. 4 santim daha uzayacak. Neden öyle 3460 verdi? Ha, 4 santimde profilin payı. Tamam. Artı 40 dedik. Tamam dedik. Yenile dedik. Buradan buraya tamam. Şu an tam 3500 oldu. Ve en sıfırdayken arkadaşlar gördüğünüz gibi hani açıklığım bayağı kaldı benim. En sıfırda durmaz. Belki böyle durur ama en sıfırdayken de şu açıklığın sıfıra yakın olması gerekiyor. Yani şöyle bu kapı en başa dayandığı zaman şurayla şuranın en azından sıfır olması gerekiyor ki aradan ittirme ya el kol girme çıkarma bir durumlar olmasın. Bakın burada 30 milim gibi bir mesafe var. Biz bu kapıları 5'er santim daha uzatalım ya. Şöyle bunu da en sona götürdükten sonra burayla bura arasında ne kadar kal? 50 kalıyor. 5'er santim daha uzatacağım ya. Evet arkadaşlar, başka aklıma daha mantıklı bir çözüm gelmiyor. Yani şuraya artı 60 diyelim. 6 santim uzatalım. Şurada 3780 bölü 3780 bölü 3 diyeceğiz. Buraya da 1260 diyeceğiz. Şöyle çıkıyoruz. Daha sonra şurayı bir yenileyelim. Şuradaki L çoğaltmayı da 1260'a çekeceğiz arkadaşlar. 1240, 1250, 1260 tamam dedik. Yeniledik. Burası zaten tamam. Şimdi CTRL tabla şöyle gelelim. Bahçe kapısına gelelim. Şuradaki sacların da uzatmalarını 1260'a çekeceğiz. Şu anda saclarımız da 0'a 0 oldu arkadaşlar. Bence bu sacları biraz uzatabiliriz. Hani ne olur ne olmaz kaynaktaki çekme payıdır, ıvırdır zıvırdır. Biz bunu 1180 yerine 1200 yapalım. Sağdan soldan birer santim genişliğimiz olsun. Kaynağı da arkadan olur. İçeriden pek belli olmaz. Daha hoş olur. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda daha güzel oldu bence. Videomuzu kontrol edelim. Tamam, her şey yolunda. Tamam. Yani son kez bir revize ettik. Umarım bundan sonra bir aksi bir durumu olmayacaktır. Şöyle ana montaja bir gelelim. Şuradan da bir yenile diyelim. Bakın en azından buraya kadar getirdik. Bunu da 30 değil mesela 32 santim falan yapsak belki biraz daha da iyi olabilir ama 3.50 kalsın istiyorlar arada. Neyse böylece bir dursun bakalım şimdilik. Olmazsa şu tekerin arkasına stoper koyarız. Hani kapı buraya kadar değil şuraya kadar gelir. Böyle olunca daha da iyi olur. Raylardan da çıkmaz. Evet, böyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Tekerimiz de yaklaşık 6, 8, 10 santim gibi bir şey olacak. 1.60 olacak burası da. Buradan böyle devam edelim şimdi. Tamam. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Buradan buraya da benim 1,5 metre mesafem olacak. Evet, 1,5 metre mesafem var. Şimdi buraya normal bir giriş kapısı yapacağız arkadaşlar.
Normal bir giriş kapımız olacak burada. Nasıl olacak onu da hemen ayarlayalım. Dosya yeni parça diyelim. Tamam diyelim. Bir dakika, bu 20 santimlik babayı unuttuk arkadaşlar. Şimdi bunu yapmanın en kolay yolu ne? Şöyle. Şu 30 santimlik babamız var ya arkadaşlar. Şuradan Shift C ile bir toplayayım mesela burayı. Topladığımızca 30 santim baba, bakın. Bunu tutup CTRL tuşuyla şöyle sürükleyip buraya bıraktım arkadaşlar. Bakın bir daha ben buraya getirdim bu ürünü. Ürüne bir kere tıklıyorsunuz. Sağa tıklıyorsunuz. Ve şuradan şunu aşağı getirip bağımsız yap diyorsunuz. Ya da bileşenleri bağımsız yap diyorsunuz. Evet. Buradan yeni adla kaydedilsin mi? Evet. Buraya da gelip ...20 santim baba olarak kaydettim bunu da arkadaşlar. Orijinal belgeyi kapat diyorum. 30'luk babayı kapatsın. 20'lik babam da burada benim. Şu 3 boyutlu çizimim var ya. Bakın geldim. Şuradaki zaten şu derinliği aynı kalır. Yani iki babanın da aynı olmak zorunda. Kapıların rahat hareket edeceği şekilde. Bunu 200 santim dedik. Yeniliyoruz. Tamam, CTRL S ile kaydediyoruz. CTRL tabla geldim tekrar buraya. Şöyle bir ana montajıma buraya geldim. Tamam, şimdi arkadaşlar şu babayı şuradan ön kısmından tutup şuraya gelip şuraya şöyle çakışık diyeceğim. Şu alt kısmına aynı şekilde gelip yere çakışık diyeceğim. Burayla da buraya çakışık diyeceğim. Tamamdır. Şu anda bakın arkadaşlar, aslında her şey gayet yolunda gibi. Şuradan şuraya ben ölçümü görebiliyor muyum? Evet. 90. Normal uzunluk 90. Şuradan şuraya 9 santimetre var. Yani şunu şuradan şuraya da bakarak görebiliriz. Ama şuradan ben 2 saniye kısa yolumu bir ayarlayayım arkadaşlar. Seçeneklere geliyorsunuz. Bunu göstereyim çünkü bayağı bir iş kolaylaştıran bir komut. Yani bilmenizde fayda var. Pardon, yanlış yere gelmişiz. Buradan kişiselleştire geliyoruz arkadaşlar. Klavyeye geliyoruz. Bakın buraya Türkçe kullanıyorsanız ölçüm, İngilizce kullanıyorsanız measure yazabilirsiniz. Şuradan ölçüm. Ben gelip buraya D'ye basıyorum bunu arkadaşlar. Evet diyorum. D tuşu benim için çok kolay oluyor çünkü. Bakın şimdi şu ESC ile her şeyi bıraktım. Şuraya geldim, D'ye bastım. Şuraya geldim, D'ye bastım. Bakın ikisinin arasındaki uzaklık şöyle 90 milimetre, yani 9 santim. Bu şekilde bunu görebiliyorsunuz. Bayağı bir kolaylaştırıyor işinizi. Onun dışında şu an göstermem gereken başka bir şey var mı? Yok. 30'luk kısım burada. 20'lik kısım burada. Bu baba burada. Sanırım şu an gayet iyi. 30 santimetrede çok büyük bir ölçü değil. Baba için de gayet iyi, derinliği olarak da iyi bence. Sağdan soldan payı, zaten içeride kalan kısımları montaj yerinde ayarlamamız gerekiyor. Yani şimdi kaç tane gider? Şimdi buraya 1, 2, 3, 4 olur. Daha sonra buraya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 olur. 4, 8, 4. Dörder de buraya 12 tane gider. Belki ortalara da birer tane koyarsak 20'ye yakın gider o dengeleme makarasından. Şimdilik böyle arkadaşlar. Şu alt tarafa ve üst tarafa yaparız. Yani 20, 30, 40 tane de alınabilir yani. Hani fazla olsun eksik olmasın kafasıyla. Bu babalar 40'tan yapıldı. Şimdi arkadaşlar şeye geçeceğiz. Bahçe kapısına geçeceğiz. Bahçe kapımız için bizim 1,5 metremiz var. Bunu şu babadan alarak devam edebiliriz. Ya da şuraya hani kendimiz kendi babasını ayrı yapabiliriz. Ayrı yapmak daha mantıklı da olabilir. Şimdi bunun için şöyle babadan sonra 1,50 gibi bir ölçümüz kalıyor. Oraya da 20'lik baba istemiş.
Tam şöyle yani 7.70 artı buraya yapılan babanın pek bir faydası olmayacak ama ben bir çizimimi tamamlayayım. Ona göre hani bir müşteriye danışırız. Yani onun istediği şekil biraz daha farklı. Bizim yazdığımız şekil biraz daha farklı. Yani çok fark yok arada. Hemen hemen aynı şeyler. Çünkü aynı yerin ölçüsü. Neyin ne olduğu belli. O yüzden çok fark yok arada ama şu en sona yine bir 20 santimlik daha baba istemiş. Onu ben şu an yapmayacağım. Eğer isterse burada burası böyle olsun, şurası şöyle olsun gibi bir şey derse ona göre yapacağım bir şeyler arkadaşlar. Şimdi şurayla şura arasındaki mesafeyi D'ye basarak ölçerseniz 1500 olduğunu görürüz. Dosya yeni parça diyorum. Ön düzleme çizim diyorum. Ve şöyle arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Bakın şimdi şura 40'a 40'tan yapacağımızı düşünürsek 1500 eksi 40 dememiz gerekir arkadaşlar. Sağ sol babayı ben 40'a 40'tan düşündüğümde böyle. Burayı da boyunda burayı en az 1900 falan yapsak daha iyi olur herhalde. Ya da 1000 kapıyı zaten 170 yapmıştık. Babalar 180 yüksekliğindeydi. Biz burayı en az bir 1950 yapalım arkadaşlar. Çünkü niye böyle yapıyorsun derseniz hatta şurayı 1910 diyelim. Şeyle 1.95 gelsin. En azından boyu 1.92 metre yakın olanlar da girebilsin gibi düşünerek ben böyle bir şey söyledim. Tabii neyse şimdi şuradan bir profiller komutuyla bir iskeletimizi oluşturalım. Profil oluştur diyelim. 40'a 40 seçiliymiş zaten. Şöyle dört tarafını seçtik. Tamam dedik. Şuradan şurayı bir ölçelim. Evet 1,5 metre. CTRL ile bunu kaydettim. Giriş kapısı iskelet yazalım. Şimdi CTRL tabla geldim buraya. Burayı da CTRL ile bir kaydediyorum. Bunu da bir daha gösterme deyip yeniden oluştur ve kaydete bastım arkadaşlar. R'ye bastım ve şu giriş kapı iskeletini getirdim. Bakın şu üstteki çizgiyi gizle diyorum. Ben bunu sevmiyorum. Yanlış tutabiliyorsunuz bazen. Orayla buraya tıkladım ve çakışık dedim. Daha sonra burayla buraya tıkladım ve yine çakışık dedim. Şurayla da şu zemine tıklıyorum ve çakışık diyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde iskeletimin temeli bir oluşmuş oldu. İçten iç yüksekliği de şöyle şu şekilde. Bakın 1870 yani yaklaşık 187 santim ama çoğu insan sığar artık 187 santimden yüksek olanlar da birazcık kafasına eğecek ki zaten hani zemin bu profile basmayacak yani ayak bu profile basmayacak, ayak yere ve iç duvara basacağı için 1.90 1.92'ye kadar rahatla alır ki yani ondan uzunu da pek fazla olmuyor yani o standart olarak bu şekilde. Çoğu asansörde zaten bu şekilde olabiliyor. Kapılar 1.90 falan olabiliyor çoğu asansörde. Tamam bu şekilde. Şimdi neden daha yukarısına çıkmak istemiyorum? Çünkü daha yukarısına çıkınca biraz çirkinleşebilir diye düşünüyorum. O yüzden daha yukarısına da çıkmak istemiyorum. Hani buraya kadar bir ölçü, burası daha yüksek falan. Ama müşterimden gelecek yanıta göre tekrar revize yapabilirim arkadaşlar. Tekrar CTRL ile bunu kaydettik ve kapattık. Şimdi bakın buradan burası ne kadardı? Buradan bu ölçü 187 santimdi. Bizim buna göre bir şey oluşturmamız gerekiyor. Yeni parça diyorum. Ön düzleme çizim diyorum. Şöyle yani birer santim boşluk olacak şekilde düşünürsek
Burayı 1850 demem lazım. Tabi 40 da profilden gelecek. 1810 olacak yani. Çünkü üst alt ve profil merkezden aldığımızı düşünüyoruz. Yani nasıl? Şuraya şöyle bir üstünden bir altından 2 santim. Buraya da bir üstünden bir altından 2 santim offset dediğinizi düşünün ki profil öyle geliyor. Şuradaki kalınlığı da 1000 metre 1 metreden 4 yani 950 yapalım. Yine 1 santim de burada boşluğumuz olsun arkadaşlar. Şimdi profillere geliyoruz ve buradan profil oluştur diyoruz arkadaşlar. Yine 40'a 40'tan ağır olabilir. Belki bunu 20'ye 20'den falan yapabilirdik ama çok da ince de olmasın. 40'a 40 olarak bir başlayalım bakalım. Hani müşterimizden gelecek yanıta cevaba göre devam ederiz ona göre. Şu çizimi bir düzenle diyeceğiz arkadaşlar. Bu da şimdi 100 cm kap olarak bunu kaydedelim. Ctrl S diyelim. Ctrl Tab diyelim. R ile buraya getiriyorum ben bu 100 santim kapımı arkadaşlar. Yine aynı şekilde kaynaklanmış olarak diyelim. Çok bir şey fark ettirmiyor. Hop. Bakın şuna tıkladım ve gizle dedim yine. Bana bir engel çıkarmasın. Şimdi. Bir buradan basıyoruz arkadaşlar. Bir buradan basıyoruz mouse'umuzla. Daha sonra da şunun iç köşelerine basacağız. Bir buraya basacağız. Bir de buraya basacağız. Şöyle hizalayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu da buraya getirdik bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şurayla şuraya bir teğet diyelim arkadaşlar. Bakalım kapı istediğim gibi çalışmaya başlayacak mı? Gibi. Yani gibi işte. En azından belli olsun kapı olduğu. Yukarı aşağı oynamıyor ama öne arkaya biraz oynuyor tabi. Tamam, şu anda bir böyle bir dursun bakalım. Şimdi arkadaşlar bakalım şöyle bir şey yapacağız. Hani bunların şu sol tarafla aynı yükseklikte olması lazım hemen hemen ki hani çok çirkin bir şey olmasın. Bunu da nasıl tam denk getireceğiz? Yani kapıların montajı bittikten sonra ölçü almak daha net hale getirir burayı. Ama bizim bunun için yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Yani içini ayarlayıp son kaynak kısmını orada bitirebiliriz bir ihtimal. Ama en azından buradaki şekilde aynı şekilde gitmeye çalışalım. Şöyle 1 santim 2 santim oynamadan da çok büyük fark olmaz herhalde. İnşallah öyle olur, yani öyle ümit ediyorum. Bakın 215 milimmiş buradan burası. Nerede? Şurada yazıyor. D tuşuna basarsanız da şöyle de gösterir. 215 milim. 215 milim olacak ve buradan şu yukarısı da 370. 215 ve 370. Şimdi şu parçayı bir açalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan yine 1 santim içeride bir eksen oluşturalım. Orada çizim yapalım. Çünkü böyle yapınca işimiz daha kolay olacak bizim. Unsurlara geldik. Referans geometrisi düzlem. Eksen dedim, düzlem oluşturacağız. Bir bakın burada değil. Bunun tam içerisinde. Yani ters çevirme öteleme diyeceğiz. Tamam diyoruz. Sağ tıklıyorum ve çizim diyorum. Daha sonra buradan şöyle arkadaşlar. Şuradan tıklıyorum şuraya. Ve buradan karşıya kadar geliyorum. Şöyle bir tane. Yine aynı şekilde şöyle geliyorum. Şuradan bir tane. Bakın buradan aşağısı 215 milimdi. 2 santimde profilin payı gelir.
235 diyoruz o zaman. Bir hemen şunu bir kaydedelim ve CTRL tabla gelelim. Tekrar şuna bakalım. Şu ölçüyü unuttum çünkü. Şuradan şurası ne kadardı? 370'ti. CTRL tabla geliyorum ve şu çizimi düzenleye basıyorum. Şöyle 370 diyorum. Şimdi doğrusal çizim çoğaltmaya basıyoruz arkadaşlar. Şuraya 90 derece desek de olur. Yani illa y eksenini açmanıza gerek yok. Şunu da 3 diyeceğiz. Buraya da şöyle yapacağız. Şimdi çoğaltılacak objeleri de bir seçelim. Şuraya da 370 artı 140 mı diyeceğiz? Böyle yapsak bakalım eşit olacak mı? Böyle bir deneyelim. Daha sonra şu ölçüyü düzelteceğim arkadaşlar. Şimdi profillerden profil oluştur diyoruz. 40'a 40 değil. Bu sefer kare tüp değil, dikdörtgen tüp. Buradan 20'ye 40'ı seçeceğiz. Burada yokmuş 20'ye 40. O yüzden ben şöyle bir 60'a 40 seçeyim. Şöyle bir oluşturayım. Bakın bu istediğim şekilde oluşmadı. Şunu 90 derece diyeceğiz. Tamam diyoruz. Kütüphane oluşturmak çok daha kolay olur arkadaşlar. Böyle her seferinde uğraşmazsınız. Daha doğru sonuç alırsınız. Şunu düzenle diyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı şuradaki 40 olan kısmı 20'ye çekiyorum. 60 olan kısmı da 40'a çekiyorum. Şu 3.2'yi de 1.5'e çekeyim. Şu radyusu da 1.6'ya çevirelim. Tamam, şu an şöyle kaydedelim arkadaşlar. Bakın evet, şu an gördüğünüz gibi istediğim gibi oldu aslında benim. Şunu da gizle diyoruz. CTRL S diyoruz. Şimdi CTRL tabloda buraya geliyorum arkadaşlar. Bir kontrol edeyim bakalım kapım nasıl olmuş. Bir kere şöyle bir durum var. Ters olmuş tahminimce. Çünkü bakın yüksek çok boşluk burada. Bunu düzeltmek için nasıl bir şey yapabiliriz? CTRL tabla gelelim bir. Şuradaki çizim 2'yi bir düzenleyelim. Şu 235'i, burayı 135 olacaktı herhalde arkadaşlar. Burada bir yanlışımız olabilir. Şöyle bir deneyelim bakalım ne kadar fark var arada. Ona göre tekrar güncelleme yaparız. Evet, sanki bayağı bir yaklaştı. Neyse, şuradan bakalım bir daha net belli olacak şimdi. Şununla şuna bastık arkadaşlar. İkisinin arasında 50 milim fark var. Bunu 50 milim daha yukarı almamız gerekiyor. Shift C ile topladım arkadaşlar. 100 santim kapı benim kapım, bu düzeltme yapacağım. Ve şuradaki çizime bastım. Sağ tıklayıp çizimi düzenle diyorum. Şuraya artı 50 yazıyorum. Enter diyorum. Çizimden çıkıyorum. Bakın şu anda eşit seviyeye geldi. İçine sac oluşturmak kaldı arkadaşlar. Şimdi bu sacı da bir oluşturalım. Şöyle, hani bu sefer sac değil bir katı oluşturabiliriz direkt. Mesela şöyle arkadan bakarak sağ tıklayıp çizim diyelim. Ondan sonra şu çizim 2'yi objeleri dönüştür diyorum arkadaşlar. Direkt böyle yapacağım. Şu şekilde mesela şunu şuradan şuraya aldım. Şunu şuradan şöyle aldım. Şunu şöyle aldım. Bunu böyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde aldık. Unsurlar diyoruz. Ekstrüzyonla katı oluşturma diyerek açacağım bunu. 1 milim şuraya bir oluştursun. Doğru tarafa oluşturdu mu? Tamam, doğru tarafa oluşturdu. Sıkıntı yok. Yani bunun ölçülerini kesime verirken biraz daha büyük veririz. Çok bir problem yok bizim için. Ya da şöyle sac levhaya dönüştür de diyebiliriz bunu düzeltip. Tamam, şuradan çizimi düzenlediğim hemen bir düzeltelim bunları.
Tamam, objeleri ötele diyelim arkadaşlar. Birer santim daha büyük olsun. Üçünü de öteledik. Tamam dedik. Şöyle bir hatamız oldu şimdi. CTRL-Z diyorum. Objeleri ötele diyorum tekrardan. Şimdi arkadaşlar şöyle taban geometrisi diyeceğim ki bunu bu şekilde küçülsün. Tamam. Yani yeni şeylerimiz böyle oldu. Yani birer santim offsetli olmuş oldu. Şimdi şu şekilde gelip saj levhaya gelip saj levhaya dönüştür diyoruz. Şöyle dönüştüreceklerimizi de seçiyoruz. Bükümleri topla. Zaten bükümü yok. Tamam. Şu 1 diyoruz şunlara da. Saj levhaya dönüştür diyoruz. Aynı şekilde 1 tamam. Saj levhaya dönüştür. Şöyle 1 tamam. Tamam, bu üçü de saca da dönüştü arkadaşlar. Hani şimdi şu an DXF alırken otomatik olarak gelecektir bunlar da bizde. Tamam, CTRL Tab dedim arkadaşlar ve tekrardan burayı kontrol ediyorum. Şu şekilde hani bunun altındaki ve üstündeki ölçü biraz daha fazla oldu. Hani buna göre eğer kapının şeylerin ayrı olsun isterse müşteri öyle yapacağım. Ama aynı hizada olsun derse mecbur olması gereken böyle olacak. Ve ayrıca şu an ters taraftan bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu kapının yönünü bir değiştireceğim. Bunun için bilgisayar biraz çok ses çıkarıyor. İnşallah çok rahatsız etmiyordur. Videoda çok gelmiyordur umarım. Şöyle bir kontrol edeyim. Biraz geliyor sanırım ama bunu görüntü engellemeyle falan düzeltmeye çalışacağım ben. Umarım biraz daha az gelir. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle şu teğetliği bir silelim. DLT ile sildik bunu. Tamam, şimdi şu an şu kapıyı şöyle mouse'la tutup sağ tuşla çevirebiliriz. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Nasıl bir şey yapalım? Şuradan şuraya teğetlik versek daha iyi olabilir. Şuradan şuraya çakışık desek. Tamam, sanırım şöyle daha iyi olabilir. Şöyle dursun. Tamam. CTRL-S ile bunu kaydettik. Tümünü kaydet dedik. Ve arkadaşlar şimdi şöyle bir durumumuz daha var. Şimdi bu kapıdan şöyle bir tane hemen kopyalayalım. 100 santim kapı diye. CTRL tuşuna basılı tutarak böyle kopyaladım. Ve şu şekilde bu kapıyı tıkladım bir kere arkadaşlar. Sağ tuşa basıyoruz ve yeniden gösterdiğim gibi şöyle bağımsız yap diyoruz. OK diyorum. Ve buna da 50 santim kapı yazacağım. Orijinal belgeyi kapat diyorum arkadaşlar. Şimdi 50 santim kapımız açık. CTRL tabla geldik bir daha. Bunu da kapatayım. Ana montajıma geldim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir durumumuz var? Şöyle bir bakalım. Buradan buraya ne kadar kalmış? İçten içe. Şuradan şuraya. Bakın 42.9 diyor. Niye öyle olmuş? Çünkü benim tabi 1 metre olmayacak. Çünkü 1,5 metre burada bizim babamız olacağı için 8 santime yakın oradan kaybımız var zaten. Bu şekilde 1420. Ya şunun babasından almamız gerekecek ya da biraz daha kapı içten içe 140 gelecek mesela. Öyle bir durum olacak. Neyse. Çok sorun değil. 42 santim. Şunu biraz daha kısaltalım olmazsa. Parçayı aç diyelim. Şu çizim 1'deki 950 değil 920 yapalım mesela. Şöyle çizimi kaydedelim. CTRL-S ile kapatalım. CTRL Tab diyelim. Şu an bu kapı 92 orası 4 bölü 96 santim falan olmuş oldu. Şimdi şu kapıya tekrar girelim arkadaşlar. Parçayı aç diyelim. Bunu da 48'e falan düşüreceğiz arkadaşlar. Şu çizim 1'e geliyorum. Çizimi düzenle diyorum. Şu 95 olan kısmı
390 bir yazalım. 4 santim ekleyince 43 santim falan olur. CTRL tabla tekrar geliyorum buraya. Ve aynı şekilde arkadaşlar bunun taban kısmıyla şunun taban kısmına çakışık ilişkisi veriyorum. Ve bunu da buradan böyle bu şekilde şurasından tutup şurasına çakışık diyoruz. Yanlış yere verdik. Tam şu çizgiyle şunun olduğu yere çakışık ilişkisi verecektik. Evet. Tamam, şu anda biraz daha düzgün oldu. Tabii bu kadar boşluklu olmayacak arkadaşlar. Arada şu an birkaç 3-4 santim sanırım boşluk var. Biraz daha boşluğu azaltabiliriz. Zaten sağdan soldan da payımız olması gerekiyor ya bizim. 3 santime yakın boşluk var. Yani işte sağdan soldan menteşeler gelince aşağı yukarı örnek veriyorum 1 santimlik ya da 10'luk 12'lik şey alsak zaten arada çok daha az bir boşluk kalacak. Şu şekilde bir müşterimize gönderelim. Oradan gelecek yoruma göre tekrar bir devam edelim arkadaşlar dosyaya. Yani çizimimize. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir durumumuz var. Müşterimiz bunun üstteki kısmını olmasın dedi. Yani o zaman şöyle yapacağız. Şunu düzenleyeceğiz. Şu üstteki kısmı iptal edeceğiz. Sağ tuş dedik. Tamam. CTRL tabla bir gelelim. Tamam. Şimdi şuradaki montaj ilişkilerinde sıkıntı çıktı. Niye? Genişlik yapamadık. Tamam. Tabii doğru. Delete ediyoruz. Evet diyoruz. Bu şekilde. Kapımız da bu kadar yüksek olmasın dedi. Şimdi şuradan şuraya ne kadar varsa ben bunları aynı hizaya getireyim. 110 milimetre var. Yani 11 santim. Bunu da 11 santim daha kısaltacağız şimdi bu isteğe göre. Yani burayı 1800'e getiriyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. CTRL tabla geldik. Bakın aynı hizaya geldi bu şekilde. Tabi bunu da aynı şekilde kısaltacağız. Bence hatta bunu şuraya kadar kısaltalım. Bununla bunun arasındaki boşluğuna kadar 200. Bunu 20 santimde bunları kısaltacağım arkadaşlar. Şöyle bunu 1610'a kadar çekelim. Bakalım o şekilde nasıl bir şey oluyor. Tam şu an sanki bayağı güzel oldu kapı. Şunu da aynı şekilde 1610'a çekelim. CTRL tab dedik. Şimdi yukarı aşağı çok oynuyorlar. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Aşağıdaki profilden şuradakine aralarındaki mesafe ilişkisini tamamlayacağız. 1 santim olsun yani şöyle bir çok ya da 1,5 santim olsun, 15 milim. Şöyle bir ilişki vereceğiz. Tamam, şu şekilde 1-1,5 santim yükseklikte. Şu an için aslında bence bayağı güzel ve ideal bir kapı oldular. Şöyle bu şekilde iyi sanırım arkadaşlar. Yani şu tarafını biraz kısaltabiliriz bunun, bir ihtimal. Belki öyle daha da güzel de olabilir. Neyse, şimdi devam edelim. Bir böyle bir tekrardan bir video göndereyim müşterimize. Kabul ederse bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bayağı bir durduruk ettik ama video böyle devam ediyor. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan sonraki aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu tarafa da ne kadar, yani buranın ölçüsü tam elimde yok ama orayı da bir netleştirmek gerekiyor.
Onun bir net ölçüsünü ben isteyeyim olmazsa, ona göre tekrar başlatalım. Şöyle bir durum olacak. Buraya da hani bu zaten duvarda bir kod farkı olduğu için hani 3 sıralı değil 2 sıralı bir çit yapacağız. O şekilde çit gibi olacak bu sefer. Yani oynama falan yok. Onu da sağdan soldan sabitleyeceğiz duvara ve işimiz bitecek arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ben onun için de bir bilgi alayım. Hemen dönüş yapayım. Orayı da bitirelim ve işimizin tamamı hazır olsun. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle buraya da 8 metrelik bir kapı yapacakmışız. Ucu açık kalsın dedi. Orayı gerekirse duvara gömeriz dedi müşterimiz. Şöyle şu şekilde şundan bir tane alayım arkadaşlar. Bağımsız yapalım. Olmazsa buradan devam edelim. Şöyle aldık bir tane. Tabi sacları gelmedi. CTRL-Z diyelim. Şu unsur ağacını açalım. Shift C ile şurayı bir toplayalım. Tamam ya, biz böyle yapalım arkadaşlar. Şunu ya da direkt kendimiz yapalım ya bir şeyler. Yüksekliği ne kadar olacak? Şimdi buradan buraya kadar olan yükseklik neymiş? 140 santimetreymiş. Toplam yüksekliğimiz 140 santimetre olacak. Dosya, yeni parça diyoruz. Tamam diyoruz. Ön düzleme geldik. Şöyle 140 santim yani 1400 yapacağız. Eksi 80 diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü 80'lik profil kullanacağız. 1400 eksi 80. Şuraya da 8 metre diyeceğiz. Bunu tabi tek parçadan yaparsak hem taşıması çok zor olacak hem de bizi uğraştıracak. Biz bunu bir 6 metre bir de 2 metre şeklinde yapsak belki bize daha iyi olabilir. O şekilde bile çok fazla ağır olabilir ya. Bunun bir profili bile zor kalkıyor. 4 metre 4 metre 2 parça yapsak herhalde daha iyi olur. O zaman şöyle ben bunu 4 metreye düşürüyorum. Tamam, çünkü 2 parçadan olsun arkadaşlar. Sanırım böyle daha iyi olur. Şundan vazgeçelim arkadaşlar. Tekrardan ben şöyle bir güncelleme yapacağım ya. Şu şekilde bize daha kolay olacak arkadaşlar. Ben şunu alacağım. Şuradan CTRL tuşuyla bunu alacağım. Yine aynı gösterdiğim şekilde üzerine bir kere tıklayacağız. Sağ tıklayıp bağımsız yap diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Ve buraya çit duvar diye kaydediyorum bunu. Şimdi arkadaşlar çit duvarı açtık. Bunu tekrar gösterme, orijinal belgeyi kapat diyorum. Yani kapı sacı gitti, çit duvar geldi. Buraya dikkat ederseniz videoda görürsünüz. Yani ilk yaptığım orijinali gitti ve ikincisi benim yani değiştirdiğim, üzerinde oynama yapabileceğim olan geldi. Şimdi bunu 3780 yazanı yeri bir 4000 yapalım arkadaşlar biz. Burayı da 1520 olan yeri 1320 yapacağız arkadaşlar. 30 santim yerden yüksek. Doğru. Tekerde çıkınca hemen hemen böyle olacak. Tamam. Yenile diyoruz. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar şuradaki çizimi düzenleyeceğiz. Yok, bu çizimimiz iyi. Biz bunu değil. Evet. Burayı düzenleyeceğiz. Çünkü burada 2 tane olacak. Şu 3 değil 2 olacak. Ve dolayısıyla şuradaki boşluğumuzu biraz arttırabiliriz. Şunu biraz uzatabiliriz. 330 olan yeri mesela 380 yapalım. Şu 95 olan yeri de 125 yapalım. Şu 100, şurayı da 125'e çekersek zaten otomatikman şu aradakini siliyoruz. Ve şuraya da 125 diyoruz. Şöyle yapalım. 140 diyelim. Buraya da 140 diyelim. Şöyle sanki biraz daha eşit oldu hepsi birbirine.
Devam hata yoksay diyoruz. Kapat diyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu çizim 1'e tekrar gideceğiz. Burayı çünkü bakın 4000 bölü 3 yapmamız gerekiyor. 4000 bölü 3 diyeceğiz. 4000 bölü 3 diyeceğiz. Hatta 4000 değil arkadaşlar. Biz buradan 80 çıkarmayı unuttuk. 4000 eksi 80 diyoruz. 3920 bölü 3 diyoruz. 3920 bölü 3 diyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra şuradaki L çoğaltmaya geliyoruz. Ve yine buraya da 3920 bölü 3 diyoruz. Tamam dedik. Buradaki sıkıntımız ne oldu? Bunu düzenleyeceğiz. Buradaki 2 taneyi sildiğimiz için onlar gitti. Şuradaki çizimi düzenle diyelim. Bu neymiş? Bunun ne olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Öylesine bir şey çizmişiz ama. Bu sac için çizmiştik. Bunu direkt silelim arkadaşlar. İptal zaten. Onunla bir işimiz kalmadı. Şu şekilde bakalım nasıl oldu. Müşterimizden de bilgiyi alacağız tabi. Şimdi buraya CTRL-S ile bunu kaydettik arkadaşlar. Şuraya bir hemen biz sacları bir oluşturalım. Sağ tıklayıp çizim diyorum. Şöyle çizgiyle bir alalım arkadaşlar. Şu içeriden alacağız. Normalde şu şekilde olacak. Şuraya. Buradan da buraya. Şöyle. Ve şöyle. Şimdi şuradan objeleri ötele diyeceğiz. Buna bir kere tıklayacağız arkadaşlar. Tamam, istediğimiz şekilde öteledi. 10 değil, hatta 20 milim de diyebiliriz buna. Da 15 milim diyelim. Daha rahat olsun. Daha rahat çalışsın. Tamam. Şimdi buradan doğrusal çizim çoğaltma dedik. X ekseni şuradan çoğaltılacak objemi seçtim arkadaşlar. Tamam. Şuradan da 3920 bölü 3 dedim. Yönü de ters çevirdim. Şu örneği 3 dedim. Y ekseni burayı da 2 diyeceğiz arkadaşlar. Aşağı doğru ne kadar ama onu bilmiyoruz. 10 milim tabi olmayacak. Burası en az 600 falan diyeceğiz. Bunu da ters çevireceğiz. 600 değil, şöyle bir 580 desek. Evet, sanki bayağı bir yaklaştı göbeğe. Hatta tamam, 580 falanmış sanırım. Şöyle bir tamam diyelim. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluşturma diyelim. Şuraya 1 diyeceğiz arkadaşlar. Seçili kontürleri de şöyle. Arkadaşlar şimdi şöyle CTRL-Z şöyle bir sorunumuz oldu. Şimdi objeleri ötele kısmında biz yanlış şeyi seçtik. Objeleri doğrusal çizim çoğaltma kısmında biz yanlış şeyi seçtik. Bakın şu dışarıdaki çizgiyi seçecektik. Biz şu içeridekileri seçtik yanlışlıkla. Şimdi şuradan şöyle çoğaltılacak objeleri geldik. Tekrar bu sefer şu dışarıdakini seçtik. Tek tek bütün çizgileri tıklayarak seçelim bari. Evet. Şimdi hepsini seçtik. Buraya ne demiştik? 3920 bölü 3. Şuraya da 3 dedik. Onun yönünü ters çevirdik. Şuraya da 2 dedik. Buraya da 580 demiştik sanırım. Şunu da ters çevirdik. Bakın tamam. Şu anda oldu. Tamam. Şimdi unsurlar ekstrüzyonla katı oluşturma. 1 milim. Yönü doğru mu? Şöyle 15 desek daha net belli olur yönü. Yönü doğru, evet. 1 milim dedik. Tamam dedik arkadaşlar.
Ve şu anda çitimiz istediğimiz gibi oldu. CTRL ile bunu kaydettim arkadaşlar. Montaj yerimize gelelim. Ana montajımıza. Bakın yönü de doğru. Şimdi ön taraftan gelip böyle şöyle bir çakışık diyorum arkadaşlar. Azıcık şöyle yukarı kaldırıyorum. Şöyle yine aynı şekilde gelip çakışık diyorum. Bunu buraya muhtemelen biz göbekten delik çelik dübellerle falan oturtacağız yerine. Buraya böyle çakışık dedik. Şimdi arkadaşlar Shift C ile topladık bunu. CTRL diye bununla bir tane daha getirdim. Yanlış bırakamadık yani. Şu şekilde bir buradan bastık. Bir buradan yine aynı şekilde çakışık dedik. Aynı şekilde şimdi buradan aldık ve buraya geldik. Çakışık dedik. Bir de bunu böyle bir yukarı kaldırdık. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi şunu bir gizleme şansımız oluyor mu? Tek yok. Yok, hepsi bir gizleniyor. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan şöyle bir sağ tıklayıp çizim diyorum arkadaşlar ve şöyle bir şey yapacağız. Montaj unsurları ekstrüzyon ile kes. Şöyle şurayı komple keseceğiz arkadaşlar. CTRL ile kaydettik ve yani bahçe kapısı montaj işimiz bitti arkadaşlar. Gerisi artık müşteriyle aramızda. Buna bir teknik resim oluşturacağım ve müşterim eğer kabul ederse o teknik resme göre işi başlatacağız arkadaşlar. Bu şekilde bence gayet güzel de oldu. Yani bundan bayağı benim içime sindi diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım müşterime göndereceğim bu ölçüleri bu şekilde. Onun vereceği cevaba göre de tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şurayı tabi keseriz. Bu böyle durmaz da yine de kalsın artık. Daha da fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Video bayağı uzun oldu ama yani sonuçta bahçe kapısı montajı yapıyorsun ve müşterinin belli bir ölçüsü, isteği var. Bu ölçüye, isteğe uymak zorundayız. Buraya tekerleri de çizmedim. Benim için çok sorun değil yani. Bir tekerin çizmesi çok zor bir durum değil. Ama yani tutup da oraya da bir 10 dakika 15 dakika harcamanın gereğini duymadım. Çünkü tam teker elimde de yok. Ölçüsü de net belli değil. 5 santim olacak, 7 santim olacak, 10 santim olacak. Gideceğim zaten, varsa 10 santime göre bir teker alacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz tarzda montaj videoları, çizim videoları olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.